Herkese selam millet. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Bugün çokça merak edilen ve bir o kadar da sorulan Fotosiklet ikinci bölümüyle karşınızdayım. Çokça merak edilen ve bolca sorulan diyorum ya, gerçekten de öyle. Yani ilk bölümü çektikten sonra neredeyse 3 ay geçmiş. Bu 3 ay boyunca ertelemenin de şöyle bir nedeni oldu. Biliyorsunuz ki yağmurlar durmadı. Havalar bir enteresandı. Yani bayağı bir uzun süre yağmur yağdı zaten İstanbul'da. Sonrasında da seçim atmosferi. Şimdi seçim atmosferiyle ne alakası var demeyin. Gittiğiniz her yerde o partilerin çirkin bayrakları, çirkin seçim afişleri, İstanbul gibi güzel bir şehri onlarla kaplanmışken ben de sokak fotoğrafı çekmek istemedim açıkçası. Öyleydi böyleydi derken de baktım 3 ay geçmiş. Bu fotosikletle alakalı biz de biraz inceleyip sık dokuyoruz. Aslına bakarsanız bugün fotoğraf çekimini yapacağımız yer Kapalı Çarşı olacaktı. Kapalı Çarşı'da çok güzel bir fotoğraf çekimi planlıyordum. Çünkü yani İstanbul denilince akla gelen en büyük tarihi mekanlardan biri. 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethinden sonra Ayasofya'daki çırakların işsiz kalmaması için onlara bir ticarethane olarak inşa edilen Kapalı Çarşı dünyanın da ilk AVM'si olarak geçiyor ve UNESCO Dünya Mirası listesine girmeye aday. Aday diyorum fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben geçen cumartesi günü mekan tespiti için Kapalı Çarşı'ya gittim ve gerçekten büyük hayal kırıklığına uğradım. Yani aday diyorum ama o aday olarak kalacak büyük ihtimal. Yani 500 yıllık duvarı delip içeriye klima takmak mı dersin? Böyle duvarlardan böyle çivileye telefon kabloları mı dersin? Mesela Kapalı Çarşı deyince esnafının en büyük övündüğü şey ahilik sistemidir. Ahilik sistemiyle buranın esnaflığı gider derler ama yani inanın içeride kuyumcu bile az kalmış durumda. Antikacılar zaten 3 tane 5 tane kalmış. Doğru düzgün dükkan bile yok. Dükkanların %90'ı arkadaşlar tekstile dönmüş. Her yer tekstil ve gerçekten esnaf, o eski esnaflar, o eski sistem kaybolmuş oradan. Durum da böyle olunca gerçekten de benim yani orayı çekmek içimden gelmedi. Yani biraz duygusal mı bakıyorum bilmiyorum ama yani o eski tarihi doku olmadığı sürece, o eski esnafların olmadığı sürece orada fotoğraflayacak güzel bir şey bulamadım ben. Yani şöyle bir şey yapabilirim belki ilerleyen bölümlerde. İşte o tarihi doku nasıl bozulmuş ve işte ahilik sistemiyle övünen Kapalı Çarşıda nasıl esnaflar var ve dün ve bugünün ne hale gelmiş, tarihi dokumuza nasıl sahip çıkmamışız diye bir bölüm yaratabilirim belki ilerleyen bölümlerde. Onun yerine arkadaşlar bugün bizim programımızda 3. bölümde yapmayı planladığımız mekana gidiyoruz. Beyoğlu'nu çekeceğiz bugün. Bugün Beyoğlu'nu, Taksim'i benim gözümden göreceksiniz. Güzel bir çekim olacağını düşünüyorum. Ayrıca bugün bu çekimi farklı bir makineyle yapacağız. Şu anda da Fujifilm'e gidiyorum o fotoğraf makinesini almaya ve bugün farklı bir fotoğraf makinesiyle güzel bir çekim yapacağız. Ve mekana geldik. Evet millet, makinamızı aldık. Gidiyoruz şimdi. Şimdi motoru buraya bırakacağız. Şuraya motoru park edelim. Aynen.
Mine, şimdi Oda Kule'ye geldim. Oda Kule'nin önünde burada böyle hep motorları park ediyorlar. Buraya motorunuzu bırakabilirsiniz. Ama yine de çok uzaklaşacaksanız buraya bırakmamanızı da tavsiye ederim ve mutlaka ve mutlaka disk kilidinizi takın arkadaşlar. Şimdi ben de hemen disk kilidini takacağım. Bunu da hallettik. Şimdi çekime başlayabiliriz. Evet millet, çekime başladık. Şimdi şu arkada, buralarda bir arkadaşım var. Oraya da kaskımı ve montumu bıraktım. O da son dakika geldi. Aklıma iyi oldu valla. Şimdi Oda Kule'den Beyoğlu'na doğru geçiyorum. Şimdi burada bir bank bulmamız lazım. Ama Beyoğlu'ndan son olaylardan sonra bütün bankları kaldırdılar. Onun için bak şurada makineleri kurabiliriz. Şimdi bugün normalde Fujifilm sponsorluğunda X-H2 ile yapacaktık bu çekimi ama o makineyle farklı bir çekim yapmaya ya da 3. bölüme saklıyorum onu. Onun için bugün yine bizim X-T4'ümüzle çekimi yapacağız. Hemen dikkatliler, diyecekler ki abicim sen askı kullanmazdın, hayırdır ne oldu? Onu da bölüm içerisinde anlatacağım arkadaşlar size. Şimdi Godox mikrofon setimizi alalım. Bundan anladığınız üzere bugün çok rüzgarlı hava. Ondan dolayı Dead Cat'i takıyorum. Yani Beyoğlu'nda acayip rüzgar var bugün. İstanbul'a da yaz gelmemeye inat ediyor resmen. Bunu da buraya kuralım. Ben burayı bantlıyorum. Biraz evet ilkel bir yöntem oldu ama ilk bölümden izleyenler hatırlar. Bahsetmiştim. Buraya girmesi gereken kabloyu buraya taktığınız zaman işte ya canlı yayında insanların kulağı kanıyor ya da çok acayip değişik sesler çıkabiliyor oradan. Onun için dedim ki ben bunu karıştırıyorum devamlı, en iyisi orayı bantlayayım. Bantladım, orayı kapattım. Şimdi makinamız hazır. Dead Cat'li mikrofonumuz hazır. Hemen mikrofonumuzu açalım. Maviye döndü. Bu da maviye döndü. Okey. Şarjlarımız da tam mis. Şimdi bunu mikrofonumuzu yakamıza takalım. Dediğim gibi arkadaşlar X-H2 ile çok güzel bir çekim gelecek. 3. bölüme gelecek. Onu şimdilik bekletiyorum. Bugün X-T4 ile devam ediyoruz. Evet millet, tünele varmak üzereyim. Beyoğlu yine bugün acayip kalabalık. Ben de özlemişim hakikaten buraya gelmeye, de bayağı oldu. Fakat enteresan, her yerde deli gibi polis var. Niye bu kadar çok polis var anlamış değilim. Çevik kuvvet falan var. Hatta ben bile 2 tane kontrole girdim. Bir tanesinde ne çekiyorsunuz diye geldiler. Bir diğerinde de sivil polis geldi. İşte ağzımı aradı falan, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Yani bir değişik, bilemiyorum niye böyle yapıyorlar. Enteresan, bakalım. Tünele geldim. Şimdi buradan artık fotoğraf çekimimize başlayabiliriz. Ama buradan ilk önce başlamadan önce birkaç B-roll görüntüsü alacağım. Şimdi B-roll görüntüsü nedir diye soracak olursanız arkadaşlar, B-roll ardından da anlayacağınız üzere ikinci makara anlamına geliyor. Yani ana görüntülerin arasında böyle kayan görüntülerle ya da nesnel görüntülerle beslediğimiz görüntüler manasına geliyor. Bu arada uzun askıyı çıkardım, dayanamadım. Yani o askıyı neden taktığımı anlatacaktım size. Ama aslında az önce anlattığım o B-roll çekimleri var ya, işte o B-roll çekimleri için onu takıyordum. Şimdi burada fotoğraf çekiminde beni zorlayacak diye yine tek askıya geçtim. Yani bir tek askılı da olsa bir tane bir askı takmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi burada güzel bir Vespa var. Buradan başlayalım mesela. İlk çekimimiz hadi motorlu olsun. Evet. Burası yine güzel bir pasaj. Burada da Midpoint falan restoran açtı. Şöyle restoranları almadan yukarısını çekebiliriz.
şu güzel. Şu çok iyi. Devam edelim. Şuradan devam edelim. Burada aslında tadilatta bir bina var ama şu sokak çok hoşuma gitti. Taksim'in tarihi dokusundan her ne kadar böyle Beyoğlu'nda sahip çıkılmasa da bu ara sokaklardaki binalarda gerçekten de eski Taksim'in, eski Beyoğlu'nun izlerini fazlasıyla görebiliyorsunuz. Evet, burada da Maraş dondurmacısı abimiz turist yiyor. Onlar dondurma yiyor, bizimki de onu yiyor. Bak, çektiğimizi de gördü, gaza geldi. Evet, hızla uzaklaşıyoruz. Bu nedir ya? Oo, burada ne var böyle bak. Güzel. John Craxton. Ben fotoğraf çekmeyi motosiklet kullanmaya çok benzetiyorum biliyorsunuz. Hani bunun böyle işte şey konusuna değiniyorum daha çok. İşte ikisinde de diyorum iyi fotoğraf çekemeyen makineyi değiştirir, iyi motor kullanmayan motoru değiştirir diyorum ama benzeyen bir yanı daha var, o da şu. İkisinde de anlık karar verme yetinizin çok yüksek olması lazım. Yani özellikle sokak fotoğrafında bile. Sokak fotoğrafında bir kurgu yok. O kurguyu siz yaratacaksınız. Yani yolda yürürken bir kurguyu göreceksin, planlayacaksın ve onun fotoğrafını çekeceksin. Bu da anlık karar verme yeteneği yerleşik bir geometrik sistemle oluyor. Yolda yürüyorum. Bir yeri görüyorum, oranın fotoğrafını çekiyorum. Belki oradan defalarca geçmişsiniz, belki oradan yüzlerce kere geçildi. Hatta ben bile belki oradan yüzlerce kere geçtim. Ama o kareyi yakaladım ve fotoğrafını çektim. Tıpkı motosiklette de olduğu gibi. Motosiklette de ani bir yerden kaçma. İşte bir yerde yolda gidiyorum, çukur var, sağa gireyim diye kontra verip oradan uzaklaşma. İşte şuradan gidiyorum, viraja giriyorum. Virajın çıkışı nereye bakıyor, nereden geçerim onları planlama. İşte ikisi de birbirine çok benziyor. İkisinde de anlık karar verme yeteneği çok ama çok önemli. Burası da Oda Kule'nin hemen karşısında yıllara meydan okuyan İstiklal'in en eski esnaflarından Panter Kırtasiye, Panter Hediyelik Dükkanı. Yani en eski esnaflardan diyorum ya, gerçekten de buraya böyle Beyoğlu deyince akla gelen imza bir sürü yer kapanmışken Panter Hediyelik, Panter Kırtasiye yıllardır ayakta duruyor. Eski Gloria Jeans. Eskiden burada Gloria Jeans vardı. Şimdi komple binayı boşaltmışlar ama.
herhalde kentsel dönüşüme girecek. Şuradan da bir anı fotoğrafı alalım bence. Hatta şöyle yapalım. İnsanları flulaştıralım. Öyle alalım. Birkaç tane böyle siyah beyaz patlatalım. Bir önceki bölümde anlatıyordum, hatırlarsınız. Bazı kurallar değişti, bazı kuralların yerini başka kurallar aldı diye. İşte bu da o kurallardan biri. Genelde mesela böyle yerlerde çekim yaptığınızda öndeki obje, yani insanların net olmasını isterler. Ama bence arka taraf net, ön taraf flu olduğu zaman çok daha dramatik bir çekim yakalayabiliyorsunuz. Şimdi bu az önce yaptığım teknikle arkası net, ön taraftaki insanların flu olmasını sağlamak için eski makinelerde mutlaka ve mutlaka tripod kullanmanız gerekiyordu. Çünkü enstantane değeri o kadar düşük ki en ufak titreşimi bile fotoğrafı alabiliyor. Fakat aynasız makinelerde günümüzde artık bu optik stabilizasyon olduğu için, ki hatta bunu da en başarılı şekilde Fujifilm yaptığı için, ben az önceki fotoğrafı mesela elde çektim. Çok başarılı bir şekilde o fotoğraflara ulaşabiliyorsunuz. Yani eskiden olay o kadar hassastı ki deklanşöre bastığınız parmağın baskısından bile o fotoğraf titreyip fotoğrafı bozabiliyordu. Şimdi burada San Antonio Kilisesi var. Burası da mimari olarak muhteşem tasarıma sahip bir yer. Şimdi biraz da burayı fotoğraflayalım. İnanılmaz bir mimari, inanılmaz bir sanat. Yani şu sanata karşı etkilenmemek elde değil. Arkamda da çektiğim kadrajdan kopya çeken biri var. Kadrajdan da kopya çekmezsin be abi. Evet arkadaşlar, San Antoine Katolik Kilisesi. İçerisi mimari olarak bir efsane. Beyoğlu'na geldiğinizde mutlaka bence burayı bir ziyaret edin. Beyoğlu'nun bir yarısını bitirdim. Diğer yarısına geçiyorum şimdi. Galatasaray Lisesi'ne doğru devam ediyorum. Oradaki işte Çiçek Pasajı, Galatasaray Lisesi vesaire derken Taksim'in geri kalanında fotoğraflayacağız. Yanımızdan da güzel bir tramvay geçti. Evet millet, Beyoğlu'nun ikinci yarısından çekime başlıyorum. Şimdi Galatasaray Lisesi böyle tarafına geldim.
Galatasaray Lisesi de hakikaten Galatasaray Lisesi ya. Hani ben Galatasaray Lisesi'yim dedirtiyor yani. Ve şuradan güzel bir kare fotoğraf alalım. Burası da PTT'nin binası. Burası da yine tarihi binalardan biri ama işte hem Galatasaray Lisesi'nin karşısında olması hem de Galatasaray şampiyon olduğu için böyle bir bayrak asmışlar buraya. Onun için bugün şu anda burada çekecek güzel bir fotoğraf yok. Ama kapısı güzel. Kapıyı çekebiliriz. Kapıdan güzel bir fotoğraf alabiliriz. Ve ünlü Çiçek Pasajı. Hemen şuradan da fotoğraf alalım. Evet, Çiçek Pasajı'na bir giriş yapalım. Şöyle karşıdan bir fotoğrafını alalım. Mor ve Ötesi son albümünün lansmanını burada yapmıştı. Çok güzeldi. Ya ben gelememiştim ama Instagram'dan görmüştüm. O lansmanı da YouTube'da yayınlamalılardı. Bu arada Mor ve Ötesi İnönü Stadyumu'nda verdiği konseri yayınladı YouTube'da. İzlemeyen varsa onu da izlemesini tavsiye ederim. Tabii aşağılar devamlı böyle bir restoran modunda ama asıl tarih yukarıda. Yukarıda acayip şeyler var. Baksanıza şu fotoğrafa. Yani buraya gel, deklanşörü salla, sanat oluyor zaten. Beyoğlu'nun her yeri polis. Aşırı derecede polis var burada. Hatta bir tanesine sordum, ne oldu dedim, hani bir eylem falan mı olacak, bir gösteri falan mı olacak, yoksa sadece tedbir dedi. Ya tabii ki de bu tedbiri almaları çok güzel ama yani dünya üzerinde bu kadar turistik olan bir bölgede, Türkiye'nin de en çok turist çeken yerlerden birinde bu kadar aleni bir şekilde çevik kuvvetin olması, üniformalı polislerin olması beni bile gerdi. Buraya gelen turistlerin nasıl etkilediğini düşünemiyorum. Yani belki de birazcık daha böyle gizli polislerle, sivil polislerle falan bu güvenlik sağlansa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yine harika, tarihi bir bina ama altındaki mağazaya bakın. Flo. Yani hakikaten bu kadar büyük tarihe sahip olup da planlaması bu kadar kötü yapılan bir şehir var mı acaba ya? Yani böyle bir binanın altına şu kötü ayakkabıcıyı niye açtırırsın ki?
Şimdi arkadaşlar bana çokça gelen bir soruyla alakalı özellikle de burada böyle ara sokağa girdim ki daha az gürültüyle bunu cevaplayabileyim diye. Abi diyorlar sen YouTube'la da ilgileniyorsun ama fotosiklette fotoğraf da çekiyorsun, fotoğrafçıyım diyorsun. Ya sen fotoğrafır mısın, videographer mısın diyorlar. Aslına bakarsan her ikisideyim ve günümüzde de artık her ikisi de olmak zorundayız. Tabii bu soruda genelde bu işi yapmak isteyen genç kardeşlerimizden geliyor. Arkadaşlar bu işin ikisini de yapmak zorundasınız, yapmayı bilmek zorundasınız. Bunlar size iş görüşmelerinde artı sağlayacaktır. Bugün artık günümüz sosyal medyasında, günümüz dünyasında bir müşteriye gittiğiniz zaman sadece fotoğraf ya da sadece video istemiyor. İkisini birden istiyor. Yani sizin hibrit çalışmanızı istiyor. İşte bu makineler de zaten hem video hem de fotoğraf kalitesini hibrit makineler olarak geçiyor. Mesela X-H2 kullanacağım ya, oradaki H bile hibrit makine demek. Onun için arkadaşlar korkmayın. Yani video demek motion pictures demek, hareketli fotoğraflar demek. Sizin televizyonda izlediğiniz her bir saniye aslında 25 fotoğraf karesinden ibaret. Ondan dolayı sizin de çok da bu neymiş ya ben bunu yapamam diyeceğiniz bir konu söz konusu değil. Rahat olun. Sadece böyle küçük trikleri var. Onları öğrenin ve iki işi de mutlaka yapmaya çalışın. Taksim'e gelmişken olmazsa olmaz kestaneci çekmeden gidersek bizi yuhalarlar. Evet, her yer gördüğünüz gibi Arap müşteri avcılarıyla dolu. Arap çekmeye çalışıyorlar. Arap gelsin bize para kazandırsın. Arap gelsin bize para kazandırsın. Şimdi bu bölümün son partında da insanlara yer vermek istiyorum. İnsanları çekeceğim. Çalışanlar, gezmeye gelenler, işte işportacılar, esnaflar nasıl neler yapıyorlar biraz onları çekelim. Şimdi serbest satış.
Bugün bu videonun bitiş anonsunda Atatürk Kültür Merkezi'nin eşsiz manzarasında yapmak istedim. Bugün benim için çok yorucu ama bir o kadar da keyifli bir gündü. Ben de uzun zamandır Taksim'e Beyoğlu'na gelmemiştim. Ve bugün bu vesileyle buraya gelmek, buraları fotoğraflamak, sizlere bu içeriği üretmek inanılmaz keyif verdi. Umarım siz de aynı ölçüde keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Muhabbetimiz hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.